Abi. Bu mesele biraz... Kenan Bey, Kahya'nın eşyalarını toplarken odasında bunu buldum. İçim bir tuhaf oldu. Nedir o Kiraz? Nesi var nesi yoksa bu kutuya toplamış. Sizin çocukluk resimleriniz falan da var. Maşallah. Bir bakayım abi. Ayşe ablam benim ya. İpek'in çorabını da saklamış. Bu senin yeşil fırtına değil mi? Kimseye el etmezdin. Vay, yeşil fırtına. Abla ne oldu yüzüne söyler misin? Zeynep'ciğim önemli bir şey değil. Abla yüzüne ne oldu anlatır mısın? Zeynep lütfen. Abla senin bana anlatmadığın bir şey var. Bak eğer biri yaptıysa bunu ben şimdi hemen gidip şikayet... Hayır abla. Ablacığım şikayet edecek bir durum yok. Nasıl bir şey yok ya? Ablacığım önemli. Önemsiz dedim ya. Abla inanmıyorum sana ya. Abla anlatacak mısın ne olduğunu? Abi, mezuniyet fotoğrafı. Seninle gurur duyardı. Hepimiz de öyle. Sevincimizle güldü, acımızla ağladı. Çok mübarek bir insandı. Allah rahmet eylesin. Amin. Amin. Ben emaneti teslim ettim. Müsaadenizle gideyim. Sağ ol Kiraz, tamam. Üzülme artık oğlum. Bize düşen onun anısını yaşatmak. Öbür tarafta onu üzecek, kıracak bir şey yapmamak. Öyle abi. Öyle.
Sen önemli bir şey söyleyecektin. Bana söz ver. Kimseye söylemeyeceksin. Yok yok. Önemli bir şey değil abi. Selim, emin misin? Önemli bir şey değil abi. Ben gideyim. Sonra konuşuruz. Peki tamam. Nasıl düştün ya? Ya ayağım Ayağım takıldı düştüm işte. Abla olacak şey değil. Yüzün gözün mosmor olmuş. Ablacığım büyütülecek bir şey yok. Nasıl bir şey yok abla? Zeynep'ciğim. Ablacığım bak gördüğün gibi iyiyim ben. Sen asıl Elif'i mi anlat bana? Veysel'in yanında harap olmuştur şimdi yavrum. Zeynep ne oldu? Kızıma bir şey mi oldu yoksa? Yoksa... Zeynep, ben senin bu bakışlarını biliyorum. Kesin bir şey oldu değil mi? Hayır abla, hayır, bir şey olmadı. Ya ben dün gardiyanla sana haber yollamıştım. Gelmedi mi? Neyi? Elif çiftlikte abla. İyi merak etme. Ayşe ablanın yanında yani. Allah'ıma şükürler olsun. Ayşe abla şimdi koruyup kolluyordur yavrumu. Yokluğumu hiç aratmıyordur. Şimdi beni iyi dinle. Sen bir çocuğun halısısın. Kocanla beraber başka bir şehirde yaşıyorsunuz. Bunun annesi hasta. Babası da belalı. Sen nerede olduğunu da bilmiyorsun. 2 tane de yeğenin var. Sen Ayşe'den bir şekilde haber aldın. Öldüğünü duydun. Bunu almaya geleceksin şimdi. Zeynep. Ablacığım, Ayşe ablayla konuşsam da kızım buraya Bilmesi olur mu? Abla, kızımın kokusuna Hasret kalacağım ama başka çarem yok. benim parmakları ardında görmemesi lazım. Böyle hatırlamasın beni. Abla. Zeynep, Elif'ime iyi bakın olur mu? Ablacığım her şey düzelecek, tamam mı? Sen yeter ki ümidini kaybetme. Dediklerimi harf harfi anladın değil mi? Anladım. Tekrarla o zaman. Ben bu Sabine'in halasıyım. Annesi hasta, babası da belalı. Ayşe Hanım ölünce onu almaya geldim. Eve götüreceğim. Elif, kızım ne yapıyorsun öyle kapı eşiğinde? Gelsene içeri. Ay, kızım benim. Çok özlüyor yavrum. Bak. Bundan sonra beni Ayşe teyzem bil. Biliyorum onun yerini tutamam ama birbirimize yoldaş oluruz.
Kuzum benim. Kınalı kuzum. Tekrar hoş geldiniz. Buyurun. Sizinle bir şeyler konuşmamız gerek. Yoksa kazayla ilgili bir gelişme mi var? Kenan Bey, şöyle ki bu olayın basit bir kazadan ibaret olmadığını düşünüyoruz. Nasıl? Şöyle anlatayım. Olay adli bir vaka olabilir. Adli vaka mı? Yoksa elinizde bir kanıt, bir ipucu falan mı var? Size şimdilik bilgi veremiyoruz. Ama soruşturmanın gidişatı için küçük kızın ifadesini almak istiyoruz. Anladım. Ama hala hiçbir şey konuşmuyor. Biliyoruz. O yüzden Emel Hanım'ı getirdik. Emel Hanım çocuk pedagogudur. İfadenin onun eşliğinde alınmasını istiyoruz. Çocuğu bir an önce getirseniz iyi olur. Elif nerede? İçeride Kenan Bey'in yanında. Ne işi var yine Kenan'ın yanında? Hanımın polisler geldi. Ne? İçeride Elif'i sorguluyorlar. Tam da kadının geleceği gün. Niye geldi ki bunlar? Bilmiyorum. Bana bak. Elif'i gözünün önünden ayırma. İnşallah şu küçük pislik bir şey yumurtlamaz da halasına veririz gider. Elif'ciğim bak bize güvenebilirsin. Korkmanı gerektirecek hiçbir şey yok. Bize söylemek istediğin başka bir şey var mı? Sen Ayşe teyzene çarpan kişiyi gördün mü? Nasıl oldu olay? Sen neredeydin o sırada? Bak şimdi seninle bir oyun oynayalım olur mu? Polis amcalar sana soru sorsun. Eğer cevabı biliyorsan elini bir kez çırp. Bir de böyle deneyelim. Yalnız biraz daha sakin olmaya çalışalım. Elif. O gün olan her şeyi gördün mü kızım? Bak senin konuşman bizim için çok önemli. Suçluların cezasını çekmesi lazım. Sen de bize yardımcı olursun. Arabada kim vardı, gördün mü? Görüyorsunuz işte. Tek bir kelime bile konuşmuyor. Hadi kızım anlat artık. Kim yaptı bunu? Sen tanıyor musun? O kişileri daha önce görmüş müydün? Nasılsın baba, ne yapıyorsun? Bırak lan hala hatır sormayı. Gazetede okudum. Koca karı ölmüş. Demek ölmüş ha. Senin bir şeyden haberin yok mu oğlum? Yok baba, şu an senden öğreniyorum ben de. Gelen giden var mı? Ters bir durum, polis. Yok, hiç kimsenin seni aradığı falan yok baba. Ne yapacaksın peki şimdi? Planın ne? Bilmiyorum oğlum, bilmiyorum. Şimdi onu bunu bırak da beni iyi dinle. Sen çiftliğe gidip bir bak bakalım. Elif orada mı? Tamamdır baba. Ben şimdi hemen giderim öğrenirim, bakarım. Dikkatli ol lan. Olurum. Hadi kızım anlat bize. Oraya niye gittiniz? Ayşe teyzenin ölümüne kim sebep oldu? Ayşe teyze. Ayşe teyze. Bu kadar yeter bence. Yaşadıkları bir çocuk için yeterince ağır zaten. Daha fazla üstüne gitmeyelim. Elif'ciğim polis amcalar başka soru sormayacaklar sana. Hadi sen oynamaya git. Şimdi ne olacak? Çocuğun konuşması bizim için çok önemliydi. Peki ne yapacağız? Otopsi raporundan sonra her şey belli olacak. Seninki suratını sallamış yine. Böyle giderse surat diye bir şey kalmayacak zaten.
Hanım ağanın dediği kadar var. Tam bir çıt kırıldım bu ya. Şşt, kül kedisi. Enişte mi geldi? Bak bunlar daha iyi günlerin. Bir gelir, iki gelir. Sonra birden yoğunlaşmaya başlar. Bir bakmışsın işi çıkmış. Aman sonra gideyim der. Sonra bir bakmışsın pırr unutuvermiş seni. Peki o halde. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederiz. Keşke konuşsaydı bizimle daha kolay olurdu. Kenan Bey sizden ricam fazla üstüne gitmeyin. Yaşı daha çok küçük. Yaşadıkları kendisi için yeterince ağır zaten. Tabii. Haklısınız. Yeni bir gelişme olursa size haberdar edeceğiz. İyi günler. Kimdi onlar Kenan? Önemli değil. Kazayla ilgili birkaç soru sordular. Niye? Bir şeyden mi şüpheleniyorlar? Yok bir şey. İşlerini yaptılar sadece. Neyse, ben çıkıyorum. Nereye gidiyorsun? İşlerim var. Görüşürüz. Gitmesi iyi oldu. Hanımım ne olmuş? Yok bir şey. Neyse, birazdan halamız gelir. Aman Elif'i gözünün önünden ayırma. Etrafa da göz kulak ol. Annemin de burada olması lazım. Aliye Hanım buralarda, merak etmeyin. Tamam güzel. Ben odamdayım. Ya İpek, düşünmeden edemiyorum. Ayşe ablanın öldüğünü Melek abla biliyor mu acaba? Melek abla mı? Nereden duyacak ki? Ne bileyim. Belki ortak arkadaşları falan vardır. Varsa da bilmiyorum. Hem görüşüyorlar mıydı ki Melek ablayla? Çok düşkünlerdi birbirlerine. Ama bilse cenazeye gelmez miydi? Doğru. Ne yapar eder gelirdi. Seni nasıl bulacağım Melek abla? Ziyarettin var. Sana söylüyorum, duymuyor musun? Ben mi? Oo, ayakta uyuyor bu be. Kim? Ne bileyim ben kim, hadi. Azıcık da kendine bir sekreter tut güzelim. Kenan mı acaba? Hadi hadi. Hadi elim seninle oynayalım. Benim canım istemiyor. Hava soğuk ama. Bak oynamazsak bizi içeri alırlar. Sıkılmadın mı içeride? Sıkıldım. Hadi o zaman. Elim sende. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Sizi görünce şaşırdım. Haklısınız. Ben o gün, yani polislerin geldiği gün, bütün her şeye şahit oldum. Sizi öyle dinlemeden apar topar götürdüler. Çok üzüldüm. Nasılsınız? İyi misiniz diye merak ettim.
iyi olmak zor. Bakın, Ben gerçekten suçsuzum. İnanın bana. Yani ben hayatımda o şeyi... yani uyuşturucu falan hiç görmedim. Hani yani siz bize evinizi ver. Lütfen. Lütfen böyle şeyler söylemeyin. Ben size inanıyorum. Dediğim gibi sadece sizi merak ettiğim için buradayım. Hem sizin böyle şeylerle alakadar olmadığınız çok belli. Umarım en yakın sürede bu yanlış anlaşılma ortadan kalkar. Yüzünüz? Önemli bir şey yok. Bir yere çarptım. Kim? Kim yaptı bunu kardeşime? Görüş bitmiştir hadi. Hadi. Neyse artık. Mecbur bekleyeceğiz Elif Hanım'ı. Tabii buralardaysa. Vallahi burada her şey yolunda görünüyor ha. Ah! Oyunlar, keyifler yerinde. Gel oğlum. Nasıl oldun anne? Nasıl olayım? Anılar geliyor hep aklıma. Kafamın içinde savrulup duruyorum öyle. Hepimiz için çok zor. Ama atlatmak zorundayız. Hayat öyle ya da böyle devam ediyor. Sen bir şey mi diyecektin bana? Aslında evet. Melek ablaya Ayşe ablanın öldüğünü söylesek mi acaba? Yıllardır yüzünü görmedim onun. Bu saatten sonra da görmeye niyetim yok. Melek abla onun yakınıydı. Haber vermezsek? Ne dediğimi duydun Selim. Duydum da Melek abla... Selim, yeter. Peki anne. Tamam. Şunların bir fotoğraflarını da çekeyim de. Sonra Veysel Baba bir ton laf yapıyor. Hani o istemeden ne koyayım. Lan. Lan. Bu bizim Zeynep'in zengin züppesi değil mi be? Zeynep dur! Yapma! Selim. Sakın Zeynep! Zeynep sakın!
Nereden çıktı bu lavuk şimdi ya? Bu nikah kıyılamaz. Kızı zorla evlendiriyorlar. Ne işi var lan bunun burada? Allah Allah. Ulan bu işte bir şey var ama. Amca. Amca bizi de götür. Olmaz amcacığım. İşim var. Amca mı? Lan Uf. Babam da gitti zaten. Yağmur yağıyor. Hadi siz içeri bakalım. ulan bu herif. Bu herif bizim Kenan'ın kardeşi mi lan yoksa? Vay 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 vay. Ulan Zeynep. Ulan demek ki bu herifle bir olup bu eve kapak atacaktın ha. Ulan Zeynep. Ben sana bunun hesabını sormaz mıyım be? Evet, yüzünde bir morluk vardı. Belli ki bunu biri yapmış. Eğer bir kavgaya ya da tartışmaya karışsaydı haberim olurdu bundan. Bakın müdür bey, cezaevi koşullarını siz benden daha iyi bilirsiniz. Belli ki kaldığı koğuşta rahatsız eden biri ya da birileri var. Bu durumla ilgilenmenizi rica ediyorum. Eğer dediğiniz gibi bir durum varsa hiç merak etmeyin. Gereği neyse o yapılır. Teşekkür ederim. Bu konuyu göz ardı etmeyeceğinizi umuyorum. Hiç merak etmeyin. Merhaba. Buyurun. Son günlerde telefonuma gizli numaradan birkaç arama yapıldı. Bu numaraya ulaşmak istiyorum. Bana yardımcı olabilir misiniz? Önce bir dilekçe yazmanız gerekiyor. Şöyle buyurun, memur arkadaşlar size yardımcı olacaktır. Peki, sağ olun. Buyurun. Ali Hanım'la görüşecektim de. Kim diyelim? Kimse beni tanımaz. Aa, Elif'in halası gelmiş. Çok önemli bir konu konuşacaktım kendisiyle. Tabii. Buyurun. İçeride kendisi. Teşekkür ederim. Bu taraftan. Sağ ol. Aliye Hanım, bu hanım sizinle bir şey görüşmek istiyormuş. Buyurun. Öncelikle başınız sağ olsun Ali Hanım. İsmim Vahide. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın çıkaramadım. Ayşe'nin akrabası mısınız? Yok değilim. Ben Elif'in halasıyım. Senden başka konuşacak kimsem yok mu benim? Demek Elif'in halasısınız. Evet. Peki bunca zaman neredeydiniz? Annesi Elif'le ilgili konuşmadı mı hiç? Şaşırmakta haklısınız. Anlatayım isterseniz. Elif'in ailesi bundan 6 ay kadar önce ağır bir felç geçirdi.
maalesef yatalak oldu. Bakıma muhtaç bir halde hastanede kalıyor. Maddi olarak ne bir geliri ne de bir güvencesi yok. Ya eşi? Yani kardeşiniz oluyor sanırım. O ilgilenmiyor mu? Efendim kardeşim maalesef 4 sene kadar önce eşini, Elif'i, hepimizi terk edip gitti. Af buyurun bu kelimeyi kullandığım için ama kendisi hayırsızın, belalının teki çıktı. Nasıl yani? Bunca sene bizi ne aradı ne de sordu. Karısının hasta olduğundan şu anda haberi var mı yok mu onu dahi bilmiyorum inanın. Tüm bağımız koptu kendisiyle. Peki Ayşe'yi nereden tanıyorsunuz? Vefatını nereden öğrendiniz? Gelinimiz yani Elif'in annesi vasıtasıyla geçmişe dayalı bir dostumuz vardı kendisiyle. Tabii uzun yıllar görüşemedik. Ama böyle 2-3 ayda bir telefonla birbirimizi arayıp halimizi hatırımızı sorardık. Kendisi bundan bir hafta kadar önce yani bu hadise yaşanmadan beni aradı ve durumu anlattı. Bana bir şey olursa Elif sana emanet Vahide dedi. Canım, içine doğmuş demek. Bak sen. Kiraz. Dikilip durma orada. Misafirimize kahve yap hemen. Emredersiniz Aliye Hanım. Nasıl olsun kahveniz? Az şekerli lütfen. Kadın becerebiliyor mu acaba? Duyulmuyor ki. Ben bir gideyim bakayım şu tiyatroya. Sen de gözünü Elif'in üstünden ayırma. Durum kısaca size bahsettiğim gibi efendim. Anlıyorum. Herkes için zor bir durum tabii. Dediğim gibi Ayşe Hanım'ın son arzusunu yerine getirmek benim boynumun borcu. Kendisi yeğenim olur zaten. O yüzden izniniz olursa Elif'i alıp gitmek istiyorum. Pardon bir saniye. Ben mi yanlış duydum? Elif'i alıp gitmek mi istiyorsunuz? Doğru duydunuz efendim. Pardon ama siz kimsiniz? Ne oluyorsunuz Elif'in? Halasıyım. Duydun mu? Oğlan seni olacakmış. Gidecek misin gerçekten? Ama o benim oğlan değil ki. Elif beni bekle. Kızlar yavaş olun. Ayşe abla, bu sırrı nasıl taşıdın? Nasıl kaldın bu yükün altında bunca zamandır? Ne ezildiğini, ne yorulduğunu, ne de bir of dediğini hiç görmedik. Hiç hissetmedik. Nasıl taşıdın Ayşe abla? Melek ablayı bir türlü bulamıyorum. Ama merak etme. Elif bana emanet. Sana verdiğim sözü tutacağım, yemin ederim. Emanetine sahip çıkacağım.
Peki halası olduğunuzu nereden bileceğiz? Nasıl güveneceğiz size? Efendim az önce Aliye Hanım'a da durumu izah ettim. Elif'in annesi bundan 6 ay kadar önce ağır bir felç geçirdi. Tamam tamam. Tekrar anlatmanıza gerek yok. Ben durumu az çok anladım. Ama anneciğim bunları bilmemiz gerek. Ben sana daha sonra detaylı anlatırım Arzu. Kafama takılan şu Vahide Hanım. Elif'i almanızdan annesinin haberi var mı? Tabii ki var. Ayşe Hanım'ın vefat haberini alınca Isparta'dan dün sabah gelebildik. Hastaneye ziyarete gittik eşimle birlikte. Durumu anlattım kendisine. İnşallah o da en kısa zamanda ayağa kalkar da Elif'ine kavuşur. Keşke Ayşe daha önce sizden bahsetseydi bize. Belki daha önce tanışmış olurduk. Ben de çok isterdim ama yanına aldığından haberim olmadı. Yani yeni oldu sayılır. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz bakayım yine siz? Elif almaya gelmişler. Kim gelmiş? Elif'in halası. Aa, halam mı gelmiş? Özlemişsindir. Hayır, halam değil o benim. Tanımıyorum ben onu. Aa, insan halasını tanımaz mı canım? İşte böyle efendim. Şu anda Elif yavruma benden başka sahip çıkabilecek kimse yok. Tabii ki. Sonuçta sizin de yeğeniniz oluyor. Gayet tabii. Annesini bıraktığından daha evvel haberim olsaydı daha önce gelir alırdım zaten. Hiç bahsetmedi. Isparta'ya taşındığımızdan gelinimizle anca işte bayramlarda, seyranlarda görüşüyorduk. Tabii Elif o zaman daha çok küçücüktü. Şimdi görse beni tanır mı bilmiyorum. Arzu, Gonca'ya söyle Elif'i çağırsın. Bir konuşalım. Ben çağırırım anneciğim. Ne oldu müdürüm? Neden buradayım? Şu yeni gelen mahkum. Melek mi? Evet. Ne olmuş ona? Yüzünde bazı morluklar var. Nasıl oldu? Ben ne bileyim. Bekçisi miyim onun? Sen değil misin bu koğuşta her şey benden sorulur diyen? Yani sen işin ne olduğunu bilmiyorsun. Ben nereden bileyim müdürüm? Belki bir yere çarptı, bir şey oldu. Bir olay, bir kavga falan da olmadı. Olmadı. Bana bak Belkıs. Biz birbirimizi yıllardır tanıyoruz. Sen yalan söylüyorsun. Ama Vukuat istemiyorum. Anlaşıldı mı? Gidebilirsin. Elif'im, canım, güzelim. Tanımadın mı beni? Halam ben. Vahide halam. Daha bu kadarcıkken bayramlarda eniştenle size gelirdik misafirliğe. Sobanın üzerinde kestane pişirirdik. Hatta bir keresinde sobada elini yakmıştın da sabaha kadar ağlamıştın. Hatırladın mı? Hatırlamadım. Tabii canım, nasıl hatırlasın? Kaç yaşındaydı demiştiniz Vahide Hanım? Valla 2-2,5 olsa gerek. Çok küçükmüş tabii. Hafızasında kalmamıştır o kadar. Murat abin var ya, o da benim yeğenim. Aynı senin gibi. Aa, öyle mi? O da hayırsızın teki çıktı. Aynı babası gibi. Kuzum, canım, gel bir halan sırasın sana. Ha? Oh, seni.
Canım canım. Ne oldu? Niye geldin sen? Bak. Senin zibidi kimmiş? Ya. İşte öyle ben bakarsın bana. Sen nikahtan kaçtığında biz de sana böyle baka kalmıştık. Murat, git lütfen buradan. Gitmem. Bu herif Elif'in amcasıymış. Biliyordun değil mi? Ne yapacaktın ha? Elif'le beraber o çiftliğe mi yerleşecektin? Sen ondan önce bana. Tamam o halde Vahide Hanım. Bizim için ters bir durum gibi gözükmüyor. Kenan'la Selim'in de gelmesini bekleyelim. Onlar da Elif'e veda etsinler. Sonra gidersiniz. Ne gerek var anneciğim şimdi böyle bir şeye? Vahide Hanım halası zaten. İstediklerini ziyaret ederler. Yok olmaz. Kenan'la Selim'le vedalaşmadan huzursuz olurum. Hem Kiraz Elif'in çantasını da hazırlasın. Kiraz. Tamam anneciğim. Ben şimdi Gonca'ya söylerim. Hazırlar eşyalarını. Anneme de götürecek misiniz beni? Tabii ki götüreceğim. Annen seni çok özlemiş. Görmek için can atıyor. Aliye Hanım, otobüs saatimiz yaklaşmak üzere. Elif'i de annesine götüreceğim daha. Beyim de otogarda bekliyor. İzniniz olursa biz çıksak, yoksa çok geç kalırız. Kaçtaydı otobüsünüz? Akşam 6'da. Aa öyle mi? Çok az zamanınız kalmış. Ben bir arayayım Kenan'ı. Belki yoldadır, geliyordur. Anneciğim ne gerek var şimdi böyle bir şey için aramaya? Yok, duymuyor. Ne yapalım artık? Peki. O zaman sizi yolcu edelim. Buyurun. Demek beni şikayet ettin ha? Yılan. Bak 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 bak. Bir de saf pozlarına yatıyor hasbam. Sen beni nasıl şikayet edersin lan? Şikayeti ben bir şey yapmadım. Bir de yalan söylüyor. Meğer sessiz sessiz ne haltlar karıştırırmış. Sinsi. Bırak beni. Ha? Ver şunu. Ver dedim. Yapma ya. Ver dedim. Sen neyine güveniyorsun ha? Neyine güveniyorsun? Ver şunu ne olur. Elimde bir tek o var. Ne olur yalvarırım sana. Ne olur. Naciye.
Bırak beni. Demek senin için çok kıymetli ha? Senin kıymetlin. Yapma. 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 Ne olur yapma. Yapma. Bak sen daha kiminle dans ettiğini bilmiyorsun. Bak sana bir abla tavsiyesi. Bundan sonra gözünü kırparken bile dikkatli ol. Ah güzel kızım benim. Bahtın açık olur inşallah. Kurtulduk sonunda.